Merhaba, ben Enes. Bugün fiyat performans olarak oldukça beğenilen Oppo'nun Buds modelinin yeni versiyonu olan Buds 2 modelinin incelemesiyle birlikteyiz. Buds 2 modeli tamamen tasarım açısından farklı bir modele evrilmiş. Bakalım performans olarak da bir iyileştirme var mı? Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi incelemeye başlayalım. Böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca teknik özelliklerini belirtmişler. Yanında iki farklı boyda da kulak silikonu geliyor. Kutuya şöyle bir baktığımızda görebildiğiniz gibi tam olarak yuvarlak bir kutu tasarımına gitmişler. Birinci modelde böyle bir kulaklık tasarımı bulunuyordu. Kutu tasarımı. İkinci modelde hem kutu hem de kulaklıklar tamamıyla farklı bir tasarımda. Kutu büyüklüğü olarak da diğer modellerle kıyasladığımız zaman benzer büyüklükte denebilir. Kapakta bir sensör mevcut. Kapağı kaldırdığımız zaman direkt kulaklıklar bulunabilir moda geliyorlar. Kapakta da bir yay mekanizması mevcut. Yani böyle kaldırdığınız zaman gerisini tık diye atıyor. Herhangi bir güvensizlik hissiyatı mevcut değil. Yine alt kısmında bir adet led bulunuyor. Buradan kutunun şarjını göremiyoruz. Ancak kulaklıkları içerisine koyduğumuz zaman bu ışık yanıyor. Alt bölümünde bir Type-C şarj kablosu bulunuyor. Kutunun kablosuz şarj özelliği mevcut değil. Tasarım açısından Oppo'nun yine Air 2 modeline oldukça anımsatıyor. Görebildiğiniz gibi tam olarak dokunmatik kısımlarına da daha rahat bir şekilde bulabilmek için Buds 2 modeline böyle eklenmiş. Yani bir nevi Air 2 modelinin silikonlu versiyonu gibi olmuş denebilir Buds 2 modeli. Şöyle yakından baktığımızda silikon perdeleri metal kullanılmış. Her iki kulaklıkta 2 adet mikrofon bulunuyor. Kulağa giren kısım genel olarak ortalama bir boyda diyebilirim. Yani ne çok küçük. Örneğin burada Huawei SE2 modelinde olduğu gibi veya QC'nin HT05 modelinde olduğu gibi büyük ne de çok küçük. Tam olarak ortalama boyda bir tasarımı mevcut. Teknik özelliklerine baktığımız zaman Oppo Buds birinci modelde olduğu gibi Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor. IPX4 sertifikası mevcut. Yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Fabrika verilerinde kulaklığın 7 saat boyunca müzik çalabildiği belirtilmiş. Son ses seviyesini alarak yaptığı müzik testinde 6 saat 52 dakika boyunca kulaklık müzik çalabildi. Yine kutuda kulaklıkları 3 kere şarj edebiliyor. Toplamda kutuyla birlikte 28 saat kullanabiliyoruz bu kulaklığı. Ekstra olarak hızlı şarj özelliği de mevcut. Yine fabrika verilerinde kulaklığın şarjı tamamen bitmiş bir şekilde 10 dakika kutuda beklettiğiniz zaman 1 saatlik bir kullanım süresi elde edebildiğiniz belirtilmiş. Ben kulaklıkların şarjını sonuna kadar bitirip 10 dakika kutuda beklettim ve bu özelliği de test ettim ve kulaklık 54 dakika boyunca müzik çalabildi. Yani fabrika verileri gerçeği yansıtıyor diyebilirim. Ve batarya açısından iyi bir iş çıkartıyor Buds 2 modeli. Buds 2 modeli genel olarak kulaktaki duruş konforu açısından, yani tüm gün boyunca kulağınızda dursa dahi ekstra bir baskı oluşturmuyor. Hani yalıtım açısından çok üst seviyede değil. Özellikle top tasarımda olanlar, örneğin burada Buds 1 modeli top tasarımdaydı. Yani bu da çok iç kısmı ergonomik değildi. Ancak kulağın iç kısmına daha fazla girdiği için yani yalıtım açısından birinci model daha başarılı. Ancak uzun saatler boyunca kullandığınız zaman burada Buds 2 modeli daha konforlu. Yani burada ya yalıtımı seçmeniz gerekiyor ya da konforu seçmeniz gerekiyor. Burada Buds 2 modeli konforlu bir deneyim sunuyor. Özellikle şu uzun tipte olanların bu kısmı kulağın iç kısmına girmesini engellediği için kulağın iç kanalına kadar giremiyor genel olarak uzun tipte olan kulaklıklar ve daha konforlu oluyorlar top tasarımlılara göre. Her iki kulaklığı da ayrı olarak kullanabiliyorsunuz Buds 2 modelinde. Çift cihaz desteği ve kızılötesi algılama özelliği, yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığınız zaman çalan parçanın durması veya videonun durması özelliği mevcut değil. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses durumunu bu kulaklıkta gözlemlemedim. Yine kulaklıklar kapalı bir duruma geldikleri zaman illaki kutuya koymanıza gerek yok. Uzun süre basılı tuttuğunuz zaman kulaklıkları açabiliyorsunuz. Buds 2 modelini iPhone 13 Pro modelinde ve Xiaomi'nin Mi 9T telefonunda test ettiğim zaman sesin gidip gelmesi gibi veya bir parazit gibi bir durum gözlemlemedim. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman uygulaması üzerinden kulaklığın kontrollerini istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Dokunma hassasiyeti gayet iyi. Hafif dokunduğunuz zaman direkt algılıyor. Bu arada uygulamasına da gelecek olursak, uygulaması hem iPhone'larda hem de Android telefonlarda mevcut, ancak maalesef burada Hey Molody uygulaması şu an itibariyle Oppo Buds 2 modelini görmüyor. Yine burada Oppo Air 2 modelini de iPhone'larda görmüyordu. Android'deki uygulamasını açtığım zaman görebildiğiniz gibi Oppo Buds ve Buds 2 modeli şu an ikisi de aynı anda bağlı. Bu arada ben Oppo Buds modelinin incelemesini yaparken burada kutunun şarjı da gözüküyordu. Bir güncellemeyle sanırım bu özellikle kaldırılmış. Birinci modeli incelediğim zaman burada kutunun şarjını da görebiliyorduk. Şöyle ikinci modelin uygulamasına girdiğimiz zaman yine birinci modelle benzer, yine kutuyu göremiyoruz maalesef. Burada ekstra olarak ses efektleri kısmı eklenmiş. Bas denetleme, orijinal ses ve net sesler olarak. Burada oyun modunu açıp kapatabiliyorsunuz. Burada da yine kulaklığın tek dokunma, 2 dokunma ve 3 dokunma olarak kontrollerini özelleştirebiliyorsunuz. Kontrollerini özelleştirebilmek güzel olmuş ancak bir miktar kısıtlı. Örneğin burada tek dokunmaya sadece bu özelliği verebiliyorsunuz. Yine basılı tutmaya da sadece ses artırıp azaltma eklenebiliyor. 2 dokunmaya ve 3 dokunmaya farklı özellikler ekleyebiliyorsunuz. Bunları Android bir telefonda yaptıktan sonra kulaklığı iPhone'da kullandığınız zaman bu kontroller kulaklığın içerisine yüklü bir şekilde kalıyorlar ve genel
olarak kontrol açısından yeterli ve tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Yani arama, yanıtlama ve reddetme gibi tüm fonksiyonlar mevcut. Merak edilen ses performansına geldiğimizde birinci modelde 8 mm'lik driverlar kullanılırken ikinci modelde 10 mm'lik driver yapısına geçilmiş titanyum sürücüler mevcut. Son ses seviyesi açısından AAC destekli bir Android telefonda test ettiğim zaman son ses seviyesi epey yüksekti. Ancak bu kodek desteği olmayan Android telefonlarda son ses seviyesi ortalamalarda kaldı. Yine iPhone 1 telefonda test ettiğim zaman da ortalama üzerinde bir son ses seviyesi mevcut Buds 1 modelinde olduğu gibi. İlk olarak Buds 2 modelini kulağıma taktığım zaman dengeli bir ses profili olduğunu söyleyebilirim. Bass, tiz, mid dengeli bir şekilde geliyor. Burada Buds 1 modelinde basslar ve tizler biraz daha ön plana çıkıyordu. Orta sesler bir miktar geride kalıyordu. Burada Buds 2 modelinde bu biraz daha dengelenmiş. Yine uygulaması üzerinden Buds 1 modelinde olmayan bass desteği ve net sesler equalizer'ları bulunuyor. Burada bass desteği ciddi manada kulaklığın bass performansını arttırıyor. Yani burada bir equalizer programına göre daha başarılı hissettim açıkçası. Yani burada iyi bir iş çıkartıyor bass desteği. Yine net sesler kısmı da iyi bir şekilde vokal sesleri ve tiz sesleri ön plana çıkartabiliyor. Burada siz çok fazla soracağınız için siz sormadan ben benzer fiyata satılan kulaklıklarla da Buds 2 modelini karşılaştırmak istiyorum ses profilini. Burada Anker R100 modeliyle karşılaştırdığımız zaman son ses seviyesi açısından burada Buds 2 modeli bir tık daha önünde R100 modelinin. R100 modeli ön sahne hissiyatı veriyor. Vokaller biraz daha ön planda. Bas olarak ikisi de başarılı. Buds 2 modelinin bas güçlendiricisini açtığınız zaman baslar net olarak ön plana çıkıyor. Anker'de bas modunu açtığınız zaman baslar daha baskın bir şekilde öne çıkıyor. Yani burada Anker'in bas modu açıkken bas performansı Buds 2'den biraz daha iyi diyebiliriz. Sahne genişliği olarak R100 modeli önde. Tiz ve vokal seslerde R100 modeli önde diyebiliriz. Eğer Buds 2'nin net sesler equalizer'ını açmazsanız. Genel olarak ses çözünürlüğü ve detay ayrımı açısından iki modelde benzer. Yine burada Huawei'nin SE modeliyle karşılaştırdığımız zaman son ses seviyesi açısından Buds 2 modeli biraz daha önde. Sahne olarak SE modeli daha geniş bir sahnede müzik dinliyormuş hissiyatı veriyor. SE bas odaklı bir kulaklık orta ve geri sahne hissiyatı veriyor genel olarak müzik deneyimi açısından. Buds 2 modeli ise orta ve ön sahne hissiyatı veriyor. Genel olarak yine ses çözünürlüğü ve detay ayrımı açısından iki modelde benzer denebilir. Yine QC'nin HT05 modeliyle karşılaştırdığımız zaman Buds 2 modelinin son ses seviyesi bir tık daha yüksek. Sahne genişliği açısından burada Buds 2 modeli önde. Bas olarak HT05 modeli daha dolu bir bası mevcut. Bas olarak burada HT05 modeli biraz daha ön planda. Tiz ve vokal sesler açısından da Buds 2 modeli önde. Yine burada ses çözünürlüğü ve detay ayrımı açısından HT05 modeliyle benzer diyebilirim. Buds'ın birinci modeliyle karşılaştırdığım zaman ise birinci modelin sesi daha canlı ve dinamik geliyor. Yani daha gür ve fresh bir sesi mevcut birinci modelde. Sahne genişliği olarak yine birinci model daha önde. Yine birinci modelde bas olarak daha önde. Vokal sesler de birinci modelde daha iyi bir şekilde ön plana çıkartabiliyor. Burada ses çözünürlüğü açısından ben birinci modeli biraz daha beğendim açıkçası ikinci modele kıyasla. İkinci model biraz önce söylediğim gibi mid yani orta sesleri hissetme kısmında biraz daha iyileştirilmiş. Yani burada birinci model tiz ve baslarda ve ses seviyesindeki üstünlüğünden dolayı ben burada birinci modeli müzik deneyimi açısından daha beğendiğimi söyleyebilirim. Yani burada dengeli bir müzik deneyimi yaşamak istiyorsanız ikinci modelde tercih edilebilir. Genel olarak fiyat bandındaki kulaklıklarla benzer kalitede bir müzik deneyimi sunuyor Buds 2 modeli. Hem içerisindeki dahili 2 adet farklı equalizer'ı hem de harici equalizer programları üzerinden de kendi müzik zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Evet, şu an sesini GoPro onun mikrofonlarından duyuyorsunuz. Evet, şimdi ise Oppo Buds 2 modeline geçtim. Yine her zamanki mikrofon testi yaptığımız yerdeyim. Arkamda bir su havuzu ve arkada güvercinler mevcut. Yine bu mekanda 34 farklı tam kablosuz kulaklık mikrofon performansını burada gördüğünüz videoda yapmıştım. O videoda yan sekmeden açarak bu kulaklık mikrofon performansını o modellerle karşılaştırabilirsiniz. Aralarda hafif duruyor hocam ki daha net bir şekilde sese odaklanabiliyor mu net bir şekilde bunu görelim. Bu arada iPhone 13 Pro modeline bağlı telefon 1.9T telefonunu arıyorum ve 3. partisi uygulama kullanmadan karşı taraf ne duyuyorsa birebir de size şu an aynısını duyuyorsunuz. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi, benim videolarımı da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, şu an hiçbir şartı değiştirmeden Oppo'nun Buds yani birinci modeline geçtim. Mikrofon farklıları aralarında bir farklılık oluştu mu? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Gerçek indirim fırsat ve kuponları burada gördüğünüz Telegram adresinde paylaşıyorum. Linki açıklamalar kısmında mevcut. Katılmanızı şiddetle öneririm.
Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman yapay zeka destekli bir görüntü engelleme özelliği mevcut Buds 2 modelinde. Gürültü engelleme olarak birinci modele göre daha iyi olmuş ancak hafif robotik bir ses geliyor gibi geldi bana ikinci modelde. Yani birinci model daha doğal bir şekilde sesi karşı tarafa aktarabiliyor. Yoğun gürültülü yerlerde Buds 2 modeliyle görüşme yaptığım zaman görüştüğüm kişiler kulaklıktan görüştüğümü anladılar ancak sesini alamıyoruz gibi bir yorumla karşılaşmadım. Yani genel olarak burada mikrofon performansı açısından ortalama bir performansı olduğu söylenebilir. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman Buds 2 modelinde bir oyun modu mevcut. Oyun modu açık bir şekilde bir test yaptığım zaman 244 milisaniye, kapalı bir şekilde yaptığım zaman da 369 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Fabrika verilerinde 94 milisaniye kadar bir gecikme süresi olduğu belirtilmiş. Ancak bu Oppo telefonlarda test edilmiş. Elimde Oppo bir telefon olmadığı için bunu test edemedim. Oyun modunu açtığım zaman gecikme süresi hissedilir derecede azaldı. Burada birinci modele göre biraz daha gecikme konusunda geri kalmış Buds 2 modeli. Ancak yine de oyun modu olmasıyla birlikte hiç olmayan modellere göre rekabetçi oyunlarda iyi bir iş çıkartıyor denebilir. Günlük kullanımda ise herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi olmuyor. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak Buds 2 modeli tasarımsal açıdan birinci modele göre epey farklılık yaşatmış. Ancak kulaklıkta yapılan geliştirimler açısından ben çok yeterli bulduğumu söyleyemeyeceğim. Yani performansın da biraz daha arttırılmasını bekleyebilirdim. Yine de fiyat bandına göre benzer bir performans sergiliyor Buds 2 modeli. Kulaklığın güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.